Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin yaptığı etli yeşil fasulye tarifini vermek istiyorum. Tüm detaylarıyla anlatmış olduğum bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Anne elinin değmiş olduğu her yemek çok lezzetli olduğu gibi bu yemek de emin olun çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Bir kilogram doğranmış yeşil fasulye üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekleyip harmanlandı ve şu an dinlenmeye bırakıyoruz. Tuzu ekleme sebebi fasulyenizin daha çabuk pişeceğidir. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. Bu ayrıntı çok önemli. Şimdi annem yemek için gerekli olan eti küp küp doğruyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi bu kadar eti bu yemek için kullanmayacağız arkadaşlar. Yaklaşık olarak 400 gram bu yemeğimiz için et kullanacağız. Bu arada kullanılan bütün malzemeleri açıklamalar kısmında ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Annemin her yemeği lezzetli olduğu gibi yeşil fasulye yemeği de çok ama çok lezzetli oluyor. Sizlere bunu anlatmam mümkün değil arkadaşlar. Videonun tüm ayrıntılarına dikkat ederek bu tarifi denerseniz eminim sizler de çok lezzetli bir yemek yiyeceksinizdir. Küp küp doğranan etleri gördüğünüz gibi tencerenin içerisine alıyoruz. Annem doğradıkça tencerenin içerisine hemen ekleme yapıyoruz. Şimdi üzerine bir miktar su ekliyoruz ve eti pişmeye bırakıyoruz. Et pişerken hemen yemeğin diğer malzemelerini hazırlamaya geçiyoruz. 1 adet orta boy soğan yemeklik olarak doğranır. Sizlerin de gördüğü gibi soğan çok ince bir şekilde doğranmıyor arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Arada pişen eti kontrol ediyoruz. Ve soğanların doğrama işlemi bittikten sonra yemeklik olarak 4-5 adet yeşil biber bu şekilde doğranır arkadaşlar. Biz acı biber kullandık. Sizler dilediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Pişen etin üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı eklenir. Daha sonra üzerine soğanlar eklenir ve kavrulmaya bırakılır. Soğanlar kavrulurken hemen yemeğimiz için gerekli olan domatesleri küp küp doğramaya başlayalım. Yaklaşık olarak orta boy 5 adet domates bu yemek için yeterli olacaktır. Elimizde köy domatesi vardı. Bu yüzden bunu kullandık. Sizler dilediğiniz domatesi kullanabilirsiniz. Ve şu an biraz kavrulan soğanların üzerine doğranmış biberler eklenir.
Şöyle bir karıştırdıktan sonra tekrar kavrulmaya bırakılır. Ve daha sonra dinlenmiş olan fasulyeler tencereye eklenir. Tuzlanan fasulyeler kendi suyunu da bıraktı. Bu aşamada kesinlikle su eklemiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra biraz fasulyelerin pişmesini bekliyoruz. 1-2 dakika bir ön pişirme yapıldıktan sonra üzerine kaynar su eklenir. Üzeri geçene kadar kaynar su eklendikten sonra doğranmış olan domatesler üzerine eklenir. Domatesi ekledikten sonra hiçbir şekilde karıştırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı karışık salça gördüğünüz gibi ekliyoruz. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp fasulye yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Yemeğimiz hazır ve pişti. Üzerine 1 tatlı kaşığı karabiber eklenir ve karıştırılır. Yemeğimiz afiyetle yenmeye hazır. Şimdi yer sofrasını açtık. Yemeklerimizi indirdik. Afiyetle tüketeceğiz inşallah. Annem yanına tane tane bir pirinç pilavı yaptı. İnşallah o pirinç pilavının tarifini de sizlerle daha sonra paylaşacağım. Biz Gaziantep'te böyle yer sofrasını açıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar yemeklerimizi yiyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.